Tekrardan hoş geldiniz. Birazcık şimdi teknik konuşalım istiyorum ben. Tabii. Oyun içinden yeteri kadar konuştuk. Hı hı. Hakim olduğum bir konuysa neden olmasın? Oyun motoru için neden Unreal Engine seçildi? Evet, güzel. Böyle sorular sorun işte. Tamam. Unreal Engine sürekli gelişmekte olan bir oyun motoru. Ayrıca bizim de Unreal Engine motoruyla ilgili yapabileceğimiz çalışmalar var. Ek çalışmalar yaptık da zaten. Performansını artırmaya yönelik. Bu şekilde de kullanabileceğimiz bir oyun motoru olduğu için Unreal Engine'i seçtik yani. Biz ek yani Unreal Engine'i bize geldiği şekilde kullanmadık asla. Kullanmıyoruz da. Çünkü farklı geliştirmelerimiz var. Farklı boyuta taşıdık. Öyle söyleyeyim. Evet. Peki kullanıcı arayüzü iyileştirilecek mi ya? Bu soru çok fazla gelmiş. Hala beğenilmeyen kısımları var. Tabii ki, Ama ben hani size söz kullanıcı vermeden arayüzü- iyileştirilecektir diye düşünüyorum. Evet. Alfa'dayız daha çünkü. Ya o en son görüntü hani Evet. görsel bir çalışma. UI geliştirmesi, kullanıcı arayüzü geliştirmesi yapılır tabii ki. Yani şu anda bizim daha çok odaklandığımız şeyler yani zaten şu an fark ettilerse gelenler, katılanlar çok bir şekilde tasarlandı ki en azından ilk kez deneyimleyen oyuncular zorluk çekmesin. Bunu çok daha komplike düzeylere getirebiliriz. Oyuncuyu çok daha da zorlayabiliriz ama biz öncelikle olsun. UI değişir yani kullanıcı arayüzü değişir, ona hiç takılmasınlar. Peki hazır tasarım demişken oyununuzda hiç hazır tasarım kullanıldı mı? Yani alıp bir şey koydunuz mu? Tabii hazır tasarım da kullandık. Şöyle yalnız kullanılan yaratıkların oyundaki yaklaşık 150 civarı yaratık var ve hala çizilmeye, geliştirilmeye devam ediyor. Yani oyun açıldığında belki 250 tane olacak. 50 tanesi yaklaşık, tam sayı bilemiyorum. Belirli bazı freelancerlardan, artistlerden, ilgili sanatçılardan satın alındı. Bu bize vakit kazandırıyor. Zaten bir Elinizi. şu an ses iyi mi? Tamam. Şöyle. Yani bu yaratıkların yaklaşık yani şu an kullanılanların 1/3'ini satın aldık. Bunları zamanla zaten biz kendi çizimlerimizle de yer değiştireceğiz. Bu bize ilk aşamada vakit kazandırıyor. Çok vakit kazandırıyor. Ve aldığımız şekilde birebir yerleştirmiyorsunuz zaten. Yine işlemlerden geçmesi gerekiyor. Yine uğraşmanız gerekiyor. Ama bayağı bir vakit kazandırıyor. Biz de bazı yaratıkları satın aldık bu şekilde. Onun haricinde her şey kendi üretimimiz. Yani birçok binaya kadar hani normalde binaları bile satın alabilirdik. Hazır yani milletin yani insanların çok takılacağı bir şey değil. Ama yani neden şu binayı satın almışlar, şu bina satın alınmış duruyor diye kimse demez. Demez. Evet. Zaten hani bu oyunun bir hikayesi var. Bu oyunun protanı var. Lunatic'ı var. Satın koysanız çat diye koyduğunuz çok belli olur. Yani Hani çok büyük bir o yüzden böyle bir ekibimiz var. tecrübeli ve güzel bir ekip var. Hani onlar da elinden geçirmeden koyacağını ben hiç zannetmiyorum açıkçası. Yani dediğim gibi o maalesef farklı algılara yol açıldı o konuda ama biz bu aşamaya kadar yani 3 yıl boyunca hatta 3 yıldan fazla da ilk aşamaları çok saymıyorum. Çok daha büyük zorluklardan geçtiğimiz için bu tür söylentiler bizim için çok böyle bizi yıpratacak şeyler değil. Tabii. Fazla zorluklarla karşılaşıyorsunuz. Hepsini aşmak zorunda kalıyorsunuz. Zaten insan kendisini veya bir ekip kendisini biliyorsa bu tarz şeylere çok aldırış etmiyor. Diğer oyundaki her şey tamamen bizim tasarımımız, animasyonlarına kadar, efektlerine vesairesine. Bazı yerlerde tabii ki freelancer insanlarla çalıştık. Yani sanatçılarla çalıştık. Şöyle çalıştık. Örneğin arayüz tasarımcısıyla çalıştık. Kore'den olsun, Bulgaristan olsun, Ukrayna olsun, Rusya olsun, Mısır olsun, Irak olsun. Aklıma gelen birçok böyle farklı hepsini sayamayacağım şu an ama birçok freelancer'la da çalıştık. Yani ekibin
şu an 20 küsür kişilik bir ekipten oluşuyoruz geliştirici ekip olarak. Destek ekibiyle birlikte bu sayı yaklaşık 60-70'lere çıkabilecek, daha fazla da olabilir. Yani destek ekibinin sayısı daha fazla olacak geliştirici ekipten. Geliştirici ekip sayısı da tabii ki üye sayısı da artabilir. Artması da gerekiyor ilerleyen zamanlarda. Yer yer 40-50'leri de buldu. İşte bu şekilde çalışan kişilerle birlikte ama şu an kalan kemik kadro o şekilde. Yani 20 küsur civarında bir ekiple devam ediyoruz. Evet. Mütevazi bir ekibiz yani. Evet. Yani 20 aslında çok da mütevazi. MMORPG için Evet. aslında yeterli değil. Ama ülkemiz şartlarına bakınca çok büyük bir stüdyo değiliz biz yani. Onun da farkında olmak lazım ve ilk projemiz bu. Haddimizi biliyoruz o yüzden ama umutlarımız var. Ve dediğim gibi 3 yılda aştığımız şeylere bakınca ben birçok şeyi başarabileceğimizi düşünüyorum. 3 yıl önce konuşsak belki bu kadar umutlu konuşmazdım ama insan hep geçmişte yaşadıklarına bakarak geleceği yorumladığı için ben de şu an rahat şekilde konuşabiliyorum bu konuda. Evet, birazcık da ekibinizden, işte dinamiğinizden, çalışma azminizden bahsedeceğim. Ama şimdi sizden arkadaşlar Twitch chat'ten sorularınızı yöneltmenizi rica ediyorum. Birazcık sizden de soru alacağım. Bu soruyu cevaplarken Burhan Bey. Tamam. Hangi soru? Biraz ekibinizden bahsedin. İşte Anladım. çalışma Yani dinamiğiniz neler? tabii yani öncesinde bahsettiğim için tekrar farklı şeylerden bahsedeyim. Yani ekibimiz şu an işte yarısından fazlası 30 yaş üstü. Yani genelde tecrübeli insanlar. Evet, oyuncularınızla da şeyli aslında, uyumlu. Tabii yani çoğu O yüzden oyuncu, hani oyuncuyu anlayan çoğu bir oyuncu, yapınız olması evet, çok doğal. çoğu oyuncu yani bir ticari firma gibi değil de oyuncu Evet. olarak geliştiriyoruz biz bunu. Zaten eksiklik gördüğümüz için böyle bir projeye başlandı. Ben projenin ilk başında yoktum tabii ki ama yaklaşık 5-6 kişiyken dahil olan biriyim. O zamanları da biliyorum. Bu son yıllarda yapılan gelişmeleri de görüyorum. Aradaki farkı daha iyi görebildiğim için daha iyi yorumlayabiliyorum. Aslında keşke kullanıcılara bunları gösterebilsek daha iyi anlarlar. Hani bunları yapmışlardı. İşte bundan sonrakilerini mi yapamayacaklar gibi düşünürlerdi.